Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Yolculuğumuzun bu durağında günlük konuşmalarda sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman tam olarak ne ifade ettiği anlaşılmayan bir kavramı, reel sosyalizm kavramını ele alacağız. Öncelikle sosyalizm nedir, reel sosyalizm nedir, aralarındaki farklar nelerdir gibi soruları yanıtlayacağız. Ardından da farklı sosyalizm tanımlarını ele alarak konuyu daha da genişleteceğiz. Videonun sonunda reel sosyalizm ne demek sorusuna net bir cevap verebileceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Sosyalizmi en özet şekilde tanımlayacak olursak, toplumun üretim araçlarının özel mülkiyet yerine toplumsal mülkiyete dayandırıldığı, ekonomik kaynakların adil bir biçimde paylaşıldığı, emek sömürüsünün ortadan kaldırıldığı bir sistem olarak ifade edebiliriz. Marx ve Engels'in ortaya koyduğu teorik temellerde sosyalizm, kapitalizmden komünizme geçişin bir aşaması olarak ifade edilir. Yani sosyalist toplum bir tür geçiş toplumudur. Dolayısıyla bu aşamada sınıflar ve devlet hala vardır. Ancak sosyalist devlet işçi sınıfının çıkarlarını temsil eder. Üretim planlamaya dayanır, özel mülkiyet sınırlandırılır ve gelir dağılımında eşitlik sağlanmaya çalışılır. Marx'ın sosyalizm anlayışı, kapitalizmin küresel ölçekte yıkılması ve işçi sınıfının evrensel zaferi üzerine kuruludur. Yani sosyalizm teorik düzlemde evrensel bir geçiş aşaması olarak ifade edilmiştir. Peki, reel sosyalizm nedir? Özellikle 20. yüzyılda Sovyetler Birliği başta olmak üzere Doğu Avrupa ülkeleri, Küba, Vietnam, Çin ve benzeri ülkelerde uygulanan sosyalizm biçimlerine verilen isimdir. Teoride ideal olarak tanımlanan sosyalizmden farklı olarak reel sosyalizm, mevcut tarihsel, ekonomik ve politik koşullar içinde uygulanan somutlaşmış sosyalizmdir. Başka bir ifadeyle sosyalizmin pratikteki hali yaşanmış biçimidir. Bu nedenle sosyalizmin teorik idealleriyle birebir örtüşmeyebilir. Çünkü ülkeler kendi özgür koşullarına, yani savaşlara, ekonomik kısıtlılıklara, uluslararası baskılara, tarihsel farklılıklara veya iç sorunlara göre sosyalizmi çeşitli yöntemlerle uygulamak zorunda kalmışlardır. Sosyalizm ile reel sosyalizm arasındaki fark nedir diye soracak olursanız, en önemli fark teorik ve pratik ayrımdır derim. Çünkü sosyalizm ifadesi Marx ve Engels'in eserlerinde tanımlanan, kapitalizmin ardından gelmesi beklenen sınıfsız topluma geçiş aşaması olan bir sistemdir. Reel sosyalizm ise 20. yüzyılda kurulan sosyalist devletlerin gerçekte uyguladığı politik, ekonomik ve toplumsal düzeni ifade eder. Yani sosyalizm kitaplarda anlatılan bir aşama, reel sosyalizm ise gerçek dünyada yaşanmış bir deneyimdir. Bu ikisi arasındaki farklılık çoğu zaman tartışmaların kaynağı olmuştur. Örneğin bazı sosyalist teorisyenler reel sosyalizmin Marx'ın öngördüğü sosyalizmden sapmalar taşıdığını söylerken bazıları ise bunun tam da sosyalizmin hayata geçirilmiş biçimi olduğunu savunur. Konuyu biraz daha açmak için sosyalizmin başka tanımlarına da bakalım. Ütopik sosyalizm, Marx öncesinde ortaya çıkan ideal ve eşitlikçi toplum projelerini savunan akımlara verilen isimdir. Düşünürler adil bir toplum hayali kurmuşlardır. Ancak Marx bu eski sosyalist yöntemin teorik hatalarını bilimsel bir titizlikle ortaya koyar. Bilimsel sosyalizm ifadesi ise Marx ve Engels'in geliştirdiği sosyalizm anlayışıdır. Tarihsel materyalizm temeline dayanır ve sosyalizmi sınıf mücadelesiyle açıklar. Daha sonra ortaya çıkan demokratik sosyalizm kavramı ise daha çok Batı Avrupa'da görülen sosyalizmin parlamenter yollarla ve reformlarla hayata geçirilebileceğini savunan bir anlayıştır. Bu tanımlama özellikle Marx, Engels ve dünyadaki ilk sosyalist devlet olan Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin'in kıyasıya eleştirdiği bir görüştür. Çünkü Marksistler eski düzenin burjuva parlamentolarında değil, örgütlenme yoluyla devrimsel yöntemlerle değişeceğini savunur. Reel sosyalizm tanımı ise az önce açıkladığımız gibi 20. yüzyılda sosyalist devletlerin pratiğe döktüğü modeldir. Bu tanımlar sosyalizmin tek bir biçime indirgenemeyecek kadar geniş bir kavram olduğunu, tarih içinde farklı uygulamalar ve yorumlar ortaya çıktığını gösterir. Reel sosyalizmi daha iyi anlamak için onun bazı ortak özelliklerine değinelim. Reel sosyalizmde devletin merkezi bir rolü vardır. Planlı ekonomi ve üretim araçlarının kamulaştırılması esas. Diğer bir özelliği ise öncü parti anlayışının hakim olması. İşçi sınıfını temsil eden parti devletin merkezinde yer almalıdır.
Çünkü büyük kitlelere sahip olan işçi sınıfı arasında ortaya çıkacak diğer burjuva partileri sadece işçi sınıfını bölmeye ve kapitalizme karşı devrimci mücadeleden uzaklaşmaya neden olur. Reel sosyalizmin uygulamadaki diğer ana çizgilerinden birisi de toplumsal eşitlik politikalarıdır. Yani insanlara eğitim, sağlık, konut gibi alanlarda geniş kapsamlı sosyal haklar sağlanır. Bahsetmemiz gereken en önemli özellik de uluslararası dayanışma yani enternasyonalizm olgusudur. Yani sosyalist ülkeler arasında işbirliği ve emperyalizme karşı ortak mücadele anlayışıdır. Tüm bu özellikler geçtiğimiz yüzyılda farklı ülkelerde değişen oranlarda uygulansa da reel sosyalizmin ayırt edici unsurlarını oluşturmuştur. Tüm bu bilgileri verdikten sonra reel sosyalizm üzerine iki ana bakış açısı olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi, reel sosyalizmi sosyalizmin eksik, yarım ya da bozulmuş bir versiyonu olarak gören yaklaşımdır. Bu görüşe göre Marx'ın ideallerinden sapmalar yaşanmış ve gerçek sosyalizm tam anlamıyla hayata geçirilememiştir. İkinci yaklaşımda ise reel sosyalizm, sosyalizmin gerçek dünyadaki zorunlu biçimi olarak kabul edilir. Yani sosyalizm dediğimiz şey zaten bu pratik deneyimlerin toplamıdır. Her iki bakış açısı da reel sosyalizmi anlamak açısından önemlidir. Burada asıl mesele sosyalizmin teorik idealleriyle tarihsel koşullar arasındaki uyum ya da uyumsuzluktur. Ve bunun sonucunda ortaya çıkan tartışmalar ve görüş ayrılıklarıdır. Evet dostlar, sonuç olarak reel sosyalizmi, sosyalizmin teorideki tanımlarından farklı olarak gerçek hayatta uygulandığı biçimiyle ortaya çıkan model olarak tanımlayabiliriz. Ancak bu tanımlama sosyalizmin ideal evrensel aşamasıyla karıştırılmamalıdır. Reel sosyalizm 20. yüzyılda Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ülkelerin deneyimlerinin adıdır. Bu videoda sosyalizm ve reel sosyalizm arasındaki farkı, sosyalizmin farklı tanımlarını ve temel özelliklerini sizlere anlattım. Eğer buraya kadar izlediyseniz reel sosyalizm tanımını artık daha net bir şekilde biliyorsunuz. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar videonun açıklama kısmından ulaşabilir. Sosyalizme dair konularda başka videolar da hazırlıyorum. Neyi merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.